Şimdi 1700'lerde yani aydınlanma çağının tam ortasında bir cerrah olduğunuzu hayal edin. Ameliyat masasında bir kadın yatıyor. Evet. Onu muayene ediyorsunuz ve inanılmaz bir tıbbi anormallikle karşılaşıyorsunuz. Yani bu kadının hiçbir üreme organı yok. Doğuştan kelimenin tam anlamıyla cinsiyetsiz. Hı hı. Çoğu insan için bu sadece şeydir hani trajik bir doğa olayı falan, tıbbi bir tuhaflık. Ancak o dönemin radikal bir filozofu için bu insanın ardında kusursuz bir yaratıcı olmadığını kanıtlayan nihai bir bombaydı. Kesinlikle çünkü eğer bir yaratıcı varsa ve insanı üremesi için özel olarak tasarladıysa o parçaları koymayı nasıl unutabilirdi, değil mi? Aynen öyle. İşte bu aydınlanma döneminin bile hazmetmekte zorlandığı tüm inanç sistemlerini falan temelden sarsan çok ciddi bir soruydu. Filozof Julien Offray de la Mettrie ve onun 1750 tarihli o kışkırtıcı eseri Sistem d'Epicure yani Epikuros sistemi. Çok iddialı bir metin gerçekten. Hem de nasıl? La Mettrie bize hani aynaya baktığımızda o çok övündüğümüz bilincimizi, ruhumuzu falan alıp diyor ki hayır sen sadece etten, kemikten ve kör tesadüflerden ibaret bir makinesin. Sadece bir makine. Evet. Ve bu derinlemesine incelemede sadece Lametri'yi konuşmayacağız tabii. Elimizdeki kaynak bize insan doğasını bambaşka açılardan gösteren harika bir edebi seçki de sunuyor. Dostoyevski, Fabre, Kant falan hepsi o büyük soruya yanıt arıyor. İnsan gerçekten nedir? Bugünkü görevimiz de aslında tam olarak bu karmaşanın, bu zıtlıkların kalbine inmek. Yani Lamettie'nin o ünlü insan makinesi fikrini, evreni ve bilincini neden tamamen amaçsız bir tesadüf olarak açıkladığını çözeceğiz. Hı hı. Tabii ki amacımız hani bu fikri savunmak ya da yermek falan değil. Sadece 18. yüzyıldan gelen bu radikal perspektifin nasıl inşa edildiğini anlamak. Aynen öyle. Ve ardından elimizdeki diğer o büyük düşünürlerin bu kör makine modeline karşı nasıl isyan bayrağını çektiklerini göreceğiz. O zaman şeyden başlayalım şu meşhur tasarım meselesinden. Yani biz genellikle bir dağa, bir ormana ya da kendi vücudumuza baktığımızda falan bir amaç ararız, değil mi? Evet, hep bir anlam arayışı vardır. Göz görmek için tasarlanmıştır deriz, kulak duymak için, ağaç meyve vermek için. Ama Lamaitre sahneye çıkıp doğanın hiçbir planı, hiçbir bilinci olmadığını falan iddia ediyor. Kesinlikle hiçbir plan yok diyor. Diyor ki doğa kocaman bir imparatoru yaratırken harcadığı eforla ayaklar altında ezilen o sıradan bir çimeni yaratırken harcadığı efor arasında hiçbir fark gözetmez. Göremez çünkü görecek bir bilinci yoktur adama göre. Lametri felsefede ilk nedenler veya teleoloji dediğimiz o nihai amaç kavramını tamamen çöpe atıyor aslında. Resmen silip atıyor yani. Aynen. O dönemde anatomistler insan vücudunun mükemmelliğine bakıp şey diyorlar işte ilahi geometri falan diye büyüleniyorlar. Lametri ise buna bayağı gülüp geçiyor. Hı hı. Ona göre doğa bir şeyleri bilerek yapmaz. Hatta burada yazarın belirttiği harika bir atıf var. Molière'in Kibarlık Budalası oyunundaki o meşhur karaktere gönderme yapıyor. Aa evet şeydi o değil mi? Hayatı boyunca düz yazı yani nesir konuştuğunu bilmeden nesir konuşan adam. Aynen öyle, tam olarak o. Doğada böyledir diyor adam. Yani bir ipek böceği ipek yaparken ipek ürettiğinin farkında bile değildir. Sadece yapar. Evet, doğa hayat verirken ne kadar körse bir fırtınayla o hayatı yok ederken de o kadar masumdur aslında ve bilinçsizdir. Nasıl ki bilinçsiz bir gücü mesela bir kasırgayı cinayetle suçlayamazsınız, doğayı da suçlayamazsınız. Çok mantıklı bir yerden yaklaşıyor. Tabii, hatta Lametri'ye göre hayatın kökeni de bu körlükten gelir. Kaynağımızda bahsedilen bir havadaki tohumlar teorisi var. Şu uterus meselesi falan değil mi? Aynen. Hayvanların ve bitkilerin ilk tohumlarının havada süzüldüğünü, sonra sadece ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne düştüğünü söylüyor. Yeryüzü yani dünya devasa bir rahim, bir uterus görevi görüyor. Hı hı. Ve hayat bu sayede tamamen mekanik fizik kurallarıyla şekilleniyor. Hiçbir sihir ya da ilahi dokunuş yok. Bir saniye pekalaydı. Bunu biraz açalım o zaman. Kafamda oturtmaya çalışıyorum da. Tabii, buyurun. Yani Lammetre'ye göre doğa elinde böyle karmaşık bir mimari planla çalışan usta bir mühendis falan değil. Daha ziyade şey gibi elindeki legoları rastgele etrafa fırlatan, onları birbirine çarptıran ve tamamen tesadüf eseri ortaya bir ev şekli çıkaran bir yürümeye başlayan çocuk gibi öyle mi? Harika bir benzetme oldu bu. Gerçekten de öyle. Doğa, sonsuz zaman ve mekan içinde sonsuz sayıda deneme yapar. O legoları milyarlarca kez fırlatır. Sadece fırlatır. Evet.
Ve eninde sonunda hani istatistiksel bir zorunluluk olarak o parçalar birbiriyle uyumlu hale gelir. Göz mesela bir heykeltıraşın taşı yontması gibi görmek için falan yaratılmamıştır. Sadece öyle denk gelmiştir yani. Tam tersine evet, o dokular rastgele bir araya geldiği için, o yapıyı tesadüfen oluşturduğu için biz görmeye başlarız. Yani işlev tasarımdan önce değil, sonra gelir. Ama burada bence çok büyük bir sorun var. Yani eğer doğa o yürümeye başlayan çocuk gibi hep rastgele denemeler yapıyorsa, etrafımızın böyle ucube gibi görünen, işlevsiz, asimetrik hatalarla falan dolu olması gerekmez mi? Hı hı, çok haklı bir soru. Neden her şey en azından dışarıdan bakıldığında tıkır tıkır işleyen kusursuz bir saat gibi görünüyor? İşte Lamettrie'nin tıbbi geçmişi tam burada parlıyor zaten. Hatalar var diyor adam, hem de her yerdeler. Görmüyor muyuz yani? Görmüyoruz çünkü hatalı olan formlar hayatta kalamıyor. Biz sadece başarılı tesadüfleri, yani hayatta kalmayı başaranları görüyoruz. Ve tam da sizin sorunuza cevap olarak adam bizzat kendi tıbbi pratiğinden bir kanıt sunuyor. Ah, şu bahsettiğimiz giriş hikayesindeki kadın vakası. Ta kendisi, Gent'teki kadın vakası. Ya bu olay o dönemin tıp kayıtlarına geçmiş gerçek bir olay değil mi? Aynen öyle, gerçek bir tıbbi rapor. Doğumundan itibaren hiçbir cinsel organı olmayan o kadın, kaynakta bunun sadece bir tıbbi vaka olarak değil, aynı zamanda trajikomik bir hikaye olarak da anlatıldığını görüyoruz. Evet, işin absürt bir tarafı da var. Kadın tam 10 yıl boyunca evli kalıyor. Üstelik kocası üremenin sindirim yoluyla olduğuna, yani sadece yemek yiyerek falan çocuk sahibi olunabileceğine inanan inanılmaz saf bir köylü. Gerçekten inanılmaz. Sonra cerrahlar gelip kadını muayene ettiklerinde o anatomik altyapının tamamen yok olduğunu onaylıyorlar resmen. Şimdi bu hikaye sadece ilginç bir anekdot falan değil, felsefi bir balyoz aslında. Kesinlikle. Eğer bunu büyük resme bağlarsak, hani insan doğası bilge ve her şeyi bilen bir yaratıcının ürünüyse, böylesine hayati bir fonksiyon nasıl unutulabilir, değil mi? Üreme gibi temel bir şeyden bahsediyoruz. Sistemin devamlılığı için en önemli şey üstelik. Aynen öyle. Lamartrie bunu masaya koyup açıkça diyor ki, bakın doğa sadece mekanik işler, bazen parçaları yanlış birleştirir, bazen bazı parçaları koymayı tamamen unutur. Burada ilahi bir plan falan yok, sadece maddenin kör hareketi var. Bu körlüğü anlatmak için kullandığı o ressam analojisi var kaynakta. O benim çok hoşuma gitti mesela. Öfkeli ressam hikayesi, evet, o çok çarpıcıdır. Adam bir at portresi çiziyor. Her şeyi harika yapmış. Kaslar, yele falan kusursuz. Ama atın ağzındaki o köpürme hissini bir türlü tuvale aktaramıyor adam. Saatlerce uğraşıyor, olmuyor. Hı hı. En sonunda sinirden deliye dönüyor falan. Elindeki süngeri ya da fırçayı alıp öfkeyle tuvale fırlatıyor. Ve o rastgele fırlatış, o süngerin tuvale çarpmasıyla tesadüfen kusursuz bir köpük görüntüsü oluşturuyor. Tam olarak bu işte. Yani ressamın niyeti köpük yapmak falan değildi orada, niyeti sadece sinirini çıkarmaktı. Sadece öfke patlaması yani. Aynen öyle. Ama ortaya harika bir form çıktı. Lametrie'ye göre zeka, bilinç, ruh falan bütün bunlarda o süngerin fırlatılması gibi biyolojik bir yan üründür sadece. Vay canına. Ruhani bir öz falan yoktur diyor. Düşünce dediğimiz şey tamamen organizasyonla, yani beynin fiziksel yapısıyla ilgilidir. Sadece bir parça fazla beyin dokusu seni Newton gibi bir dahi yapar, bir parça eksik dokuysa aptal yapar. Sadece bir doku parçası yani. O kadar. İnsan nihayetinde maymunların biraz daha becerikli alet kullanabilen bir versiyonudur adamın gözünde. Hatta yazar Alexander Pope'a atıfta bulunarak şeyi belirtiyor. Newton'un bile o evrendeki üstün varlıkların gözünde sadece çok zeki bir maymun olabileceğini söylüyor. Çok zeki bir maymun, inanılmaz. Doğa körce gözler yaptığı gibi düşünmeden de düşünen bir makina yaratmıştır diyor. Hı hı. Ya bu cidden iddialı bir laf. Peki diyelim ki Lametri haklı. Yani ben sadece etten ve kemikten oluşan tesadüfen birleşmiş bir makineyim falan. Evet. Bilincim de sadece işte bir kimyasal reaksiyon. İyi ama makinenin fişi çekildiğinde ne oluyor peki? Ölümden bahsediyorsunuz. Aynen. Yani eğer sadece maddeysek,
ölüm kavramı inanılmaz derecede korkutucu bir yok oluş olmalı, değil mi? Oysa anladığım kadarıyla Lametri ölümü hiç de böyle görmüyor. Görmüyor çünkü ölümle çok yakından tanışan biri kendisi. Lametrie, Flanders'taki o askeri hastanelerde cephe gerisinde binlerce askerin ölümüne bizzat şahit oluyor doktor olarak. Ya evet, o da var değil mi? Adam sürekli ölümün içinde. Aynen. Ve vardığı sonuç o dönem için oldukça şaşırtıcı aslında. Çoğumuz ölüm anının büyük bir acı, büyük bir ıstırap falan olduğunu düşünürüz. Tabii hep öyle yansıtılır. ise tıpkı güçlü bir ağrı kesici, böyle bir afyon gibi yumuşak bir etki yarattığını gözlemliyor bizzat. Kaynakta şey diyordu, ağaçtan usulca düşen bir yaprak gibi tasvir ediyor onu. Evet, çok şiirsel gerçekten. Gerçekten öyle. Yani aslında korktuğumuz şey ölümün kendisi değil de kafamızda yarattığımız o karanlık yok oluş miti falan oluyor bu durumda. Kesinlikle öyle. Onu matematikteki sıfır rakamına benzetiyor adam. Yani sıfır bir sayı mıdır? Hayır değil. Negatif veya pozitif bir şey midir? Hayır, sadece hiçliktir. Kendinde bir varlığı falan yoktur. Ölüm de hayatın tam olarak sıfır noktasıdır diyor. Çok mantıklı bir bakış açısı. Yokluğun kendisine acı falan duyamazsınız çünkü duyacak bir siz kalmamıştır ortada. Bu yüzden Lametri, stoacılık gibi felsefeleri şiddetle reddeder mesela. Stoacılar acıya katlanmayı falan yüceltir çünkü. Aynen öyle. Stoacılar ne der? Acıya dayan, ölümü vakur bir şekilde bekle, erdemli ol falan. Lametri ise buna resmen saçmalık der. Hı hı. Hayat gençliğin baharıyla başlar, yaşlılığın soğuk kışıyla biter. Kışı bahara tercih etmenin hiçbir mantığı yoktur der. Neden acı çekmeyi yüceltelim ki diye sorar. İşte işler tam da burada gerçekten ilginçleşiyor bence. Yani felsefenin yönü bir anda böyle pratik hayata dönüyor. Kesinlikle. Ben bir makineysem falan, ölüm de sadece bir sıfırsa, Lametri'nin bu korkunç gibi görünen varoluşsal boşluğa bulduğu çözüm ne o zaman? Gerçekten gidip en yakın restoranda harika bir akşam yemeği partisi verip anın tadını çıkarmak falan mı? Aslında evet, oldukça pragmatik ve hedonist bir çözüm sunuyor adam. Hayat bir makine ise ve o makinenin fişi çekilene kadar buradaysak, yapmamız gereken tek şey makineyi olabildiğince iyi yağlamak ve düzgün çalıştırmaktır. Şaka gibi ama çok mantıklı. Elhas, adamın reçetesi bu. Bildiğin anı yaşa diyor yani. Aynen. Pişmanlığı veya o vicdan azabını toplumun bize aşıladığı zehirli kurgular olarak görüyor. Doğa ağacı asla vicdan azabı adında acı bir meyve vermedi diyerek hani suçluluk duygusuyla hayatı zindan etmenin doğaya tamamen aykırı olduğunu falan savunuyor. Hı hı. Zevk al çünkü elinde olan tek şey bu kısa an diyor. Yani o piposuyla sabun köpüğü üfleyen çocuk analojisine geri dönüyoruz sanki burada. Doğa hayatı böyle sabun baloncukları gibi üflediğini falan söylemişti. Evet, çok güzel bir bağlantı kurdunuz. O halde Lemaitre bize resmen şey diyor, sen o rüzgarda savrulan rengarenk bir köpüksün, neden patlayacağım diye ağlıyorsun ki, değil mi? Patlayana kadar üzerindeki o harika renklerin falan tadını çıkar sadece. Tam olarak bunu söylüyor işte. Mantıklı, yani rasyonel ve açıkçası oldukça çekici de bir fikir. Ta ki elimdeki kaynağın ikinci yarısına gelene kadar. Evet, o tuhaf ve bir o kadar da harika edebi kataloğa geliyoruz şimdi. İşlerin karıştığı yer. Aynen öyle. Yani ben tam bu mutlu makine fikrini falan benimsiyordum ki kaynak metnimiz önüme pat diye Dostoyevski'nin yer altından notlarını koyuyor. Bu çok fena bir çarpışma gerçekten. Kesinlikle. Lametri'nin insanı has peşinde koşan rasyonel bir mekanizma olarak falan tanımladığını biliyoruz. Ama Dostoyevski'nin Ordinov'u, yani o meşhur yeraltı adamı, kitabına nasıl başlar? Ben hastayım, ben kötü bir adamım diye başlar. Evet. Bir saniye şimdi. Eğer insan sadece hazza programlı bir makine ise neden kendi hayatını bilerek ve isteyerek mahveden insanlar var? Yani Lametri bu irrasyonel öz yıkımı falan nasıl açıklardı ki? Açıklayamazdı işte. Burada büyüleyici olan şey de tam olarak şu, Dostoyevski tam da bu noktadan materyalizme çok sert bir şekilde saldırır. Nasıl yani? Şöyle ki, Dostoyevski'nin yeraltı adamı, birilerinin onu bir piyano tuşuna veya bir makine dişlisine falan indirgemesinden öylesine iğrenir ki, sırf özgür iradesi olduğunu kanıtlamak için kendi çıkarına ters düşmeyi seçer. Sırf inat olsun diye yani. Aynen öyle. Sırf ben bir makine değilim diyebilmek için. Hazza koşmak yerine acı çekmeyi, rasyonel olmak yerine deliliği falan tercih eder adam. Hı hı. Dostoyevski bize resmen şunu söyler, insan doğası 2 kere 2 eşittir 4 gibi basit bir matematik denklemi falan değildir.
Çok daha karmaşıktır. Hem de nasıl? İnsan sırf canı öyle istediği için 2 kere 2'nin 5 etmesini savunan inatçı, kaprisli ve tehlikeli bir varlıktır der. Yani Ordinov'un o acıdan ve aşağılanmaktan zevk alması falan aslında materyalist düzene çekilmiş kocaman bir orta parmak. Senin o matematiksel formüllerine falan sığmayacağım diyor resmen. Kesinlikle öyle. İnsanın o karanlık, irrasyonel tarafı. Peki sadece psikolojik acı mı? Yani bilgiyi ararken çekilen acıya ne demeli? Lametri, felsefeyi böyle rahat bir koltukta tiyatroyu köşeden gizlice izler gibi yapmamızı falan öğütlüyor. Evet, keyfini bozma diyor. Ama listedeki bir diğer isim Jean-Henri Fabre bunu tamamen reddediyor. Böcek Bilimsel Anıları eserinde adamın yaptıkları kelimenin tam anlamıyla delilik bence. Fabre çok ilginç bir karakter. O bir doğa bilimci ama sadece okuyup yazan biri değil falan. Sahaya inen, doğayla iç içe olan biri. Dinleyin bakın adamın ne yaptığını. Adam o tırtılların zehirli tüylerinin insan derisinde neden kaşıntı ve yara yaptığını falan anlamak istiyor, değil mi? Evet, Şimdi mantıklı bir insan ya da Lametri'nin o hedonist makinası ne yapar böyle bir durumda? Tırtıldan uzak durur, hazzını bölecek acıdan falan anında kaçar. makine refleksidir bu acıdan kaçınmak. Peki Fabre ne yapıyor? Tırtılı eziyor, özünü çıkarıyor ve bizzat kendi derisine sürüyor bunu. Sonra günlerce o acıyı, o yanmayı falan dikkatle gözlemliyor, notlar alıyor. Akıl alır gibi değil. Sırf bilimsel bir gerçeği kanıtlamak için falan gönüllü bir şekilde kendine işkence ediyor adam. Eğer bizler sadece böyle rahatlık ve zevk arayan biyolojik robotlarsak, Fabre'nin bu hakikati bulma konusundaki mazoşist tutkusu falan nereden geliyor peki? Çok yerinde bir tespit. Yani Fabre bilgiyi ve hakikati o bireysel hazzın çok üzerinde bir yere koyuyor resmen. Bu eylem hani insanı sadece bir tüketici ya da haz makinesi olarak falan gören Lometri felsefesiyle tamamen çelişiyor. Resmen kafa tutuyor ona. Aynen. İnsanın doğayı anlamak için kendi doğasına karşı gelebilmesi falan bu sadece biyolojiyle açıklanabilecek bir şey değil. Ve eğer hani o kendine karşı gelmekten falan bahsediyorsak o edebi katalogdaki son büyük isme yani Kant'a kesinlikle değinmemiz şart. Ah Kant. Kant'ın ahlak metafiziğinin temellendirilmesi eseri. Yani Lamettri'nin duymaktan bile muhtemelen nefret edeceği o meşhur kavram, ahlak yasası. Kesinlikle nefret ederdi. Lametri eğer hiçbirimiz falan tasarlanmadıysak eylemlerimizin nihai bir anlamı veya bir yargıcı olmadığını söyler. Hı hı. Dolayısıyla ahlakın sadece sosyal bir kurgu olduğunu falan savunur. Ama Kant buna çok ama çok sert bir sınır çeker. Nasıl bir sınır? Kant, insanı diğer hayvanlardan ve o dediğimiz makinelerden ayıran tek şeyin rasyonel ahlak kapasitesi olduğunu savunur. Evrensel yasa meselesi yani kategorik buyruk. Öyle hareket et ki olayı değil mi? Aynen öyle. Öyle hareket et ki senin eyleminin kuralı evrensel bir yasa olabilsin der Kant. Kant'a göre biz sadece içgüdülerimizle ya da sadece haz arayışımızla falan hareket ettiğimizde özgür değilizdir aslında. Makineyizdir o zaman. Tam tersine biyolojimizin kölesiyizdir. Gerçek özgürlük insanın kendi aklıyla koyduğu evrensel bir ahlak yasasına sırf kendi iradesiyle boyun eğmesindedir ona göre. Gerçek özgürlük, biyolojinin kölesi olmamaktır. Vay canına işte bu harika bir karşıtlık oldu bence. Evet, tablo şimdi tamamlanıyor. Elametri bizi biyolojik bir saatin çarklarına hapsederken Kant aynı çarkların içinden ahlaki bir otonomiyi, bir özgürlük anıtı falan çıkarıyor. Ve Dostoyevski de o saatin camını kırıp içini dağıtıyor. Kesinlikle öyle. Gerçekten bütün bu kaynakları bir araya getirdiğimizde hani inanılmaz bir zihin jimnastiği falan ortaya çıkıyor. Kesinlikle insanı anlamak için ne kadar farklı lensler kullandığımızı falan görüyoruz burada. O yüzden siz kendinize şunu sorun bence. Kendi hayatınıza falan baktığınızda bu aynalardan hangisi sizi yansıtıyor? Gerçekten sadece acıdan kaçan ve hazza koşan o Lametri'nin mutlu insan makinesi misiniz? Yoksa o inatla kendi kuyusunu falan kazan Dostoyevski'nin yeraltı adamı mı? Ya da hakikati bulmak için acı çekmeye göze alan Fabre mi? Yoksa o evrensel ahlak yasasını falan arayan Kant'ın rasyonel zihni mi? Belki de hani hepsi birden.
Belki de bizi makine olmaktan falan çıkaran şey tam olarak bu çatışmanın kendisidir aslında. Zıtlıkları aynı anda barındırmak yani. Evet, o zıtlıkları aynı anda içinde barındırabilmek kapasitesi insanı insan yapıyor. Hı hı. Ve belki de asıl sorun evreni sadece bildiğimiz kurallarla, hani algılayabildiğimiz boyutlarla falan ölçmeye çalışmamızdır. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Yani Lamaitre insanı anladığını falan düşündü. Çünkü onu sadece 3 boyutlu mekaniğe, dokulara, sinirlere ve o harekete falan indirgedi. Tıpkı o edebi kataloğun en sonundaki son kitap gibi Edwin Abbott'ın Flatland yani düzlük eseri. O kitaptaki analoji gerçekten bütün bu materyalist bakış açısını sorgulatacak cinsten. Hem de nasıl? Orada 2 boyutlu karelerin ve üçgenlerin falan yaşadığı yassı bir dünya var. Şimdi düşünün o kare için üçüncü bir boyut yani hacim, yukarı ya da aşağı falan kavramı tamamen deliliktir. Bunu hayal bile edemez. Çünkü evreninde öyle bir şey yok. Aynen, onun evreni sadece eni ve boyu olan o düz bir kağıttan ibarettir falan. Ta ki 3 boyutlu bir küre onun dünyasından geçene kadar. Kare orada ne görür? Sadece o kürenin kesitini, yani büyüyüp küçülen daireler falan görür. Görebildiği her şey sadece budur. İşte bu da bizim Lamettri'nin o katı materyalizmine getirebileceğimiz en büyük eleştiri aslında. Yani beyin kıvrımlarına, hormonlara ve sinir uçlarına falan bakıp bilincin sırrını çözdüğümüzü sanıyoruz bazen. Makinayı çözdük diyoruz. Evet, ama belki de gördüğümüz şey sadece o 3 boyutlu kürenin 2 boyutlu dünyadaki kesitinden ibarettir, değil mi? Kesinlikle. İşte tam olarak falan bu yüzden sizi baş başa bırakmak istediğim o kışkırtıcı düşünce bu. Lamaitre, hayatın rüzgarda savrulan basit kör bir sabun köpüğü olduğunu falan söyledi. Sen busun dedi ve patladığında hiçliğe karışacaksın dedi. Evet, hikaye orada bitiyor onun için. Peki ya tıpkı Flatland'deki o karelerin falan aniden yeni bir boyutla karşılaşması gibi insan bilincinin ve zihninin henüz ölçemediği, teleskopların ya da mikroskopların falan göremediği yepyeni boyutlar varsa, İnanılmaz bir ufuk açıcı soru bu. yani sadece görebildiğimiz kadarını mı anlıyoruz, yoksa o sabun köpüğünün içinde aslında materyalizmin falan çok ötesindeki engin bir denizin parçası mıyız? Belki de o sabun köpüğü patladığında falan yok olmuyor. Sadece onu çevreleyen o havanın içine, o devasa bütüne geri dönüyordur, değil mi? Doğanın kör olduğu yanılgısı tamamen bizim kendi vizyonumuzun sınırlarından, o 2 boyutlu bakışımızdan falan kaynaklanıyor olabilir. Muazzam bir bakış açısı oldu bu. Bu derinlemesine incelemede bizimle birlikte o 18. yüzyılın cerrahi masalarından yeraltı dünyasına, oradan da Flatland'in o bilinmeyen boyutlarına falan yolculuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Hayat belki o mekanik bir saat, belki de fırlatılan legoların bir şaheseridir falan. Hı hı. Sebebi her ne olursa olsun o sabun köpüğünün üzerindeki renkleri falan kaçırmayın. Bir sonraki derin yolculuğumuzda görüşmek üzere.